kurgu şeklinde savaştıracağım. Öncelikle bu doğal ittifakın kopuşu bu şekilde olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Meclisi'nde bir anda Yahudi senatörlerle Hristiyan liderler arasında kavga çıktı. Bu kavgada taraflar çok gerildi ve yumruklu bir savaş çıkmıştı. Ardından ABD halkı arasındaki İsrail destekçisi olanlar Teksas eyaletinde ayaklandılar ve kısa bir süre sonra da Teksas yönetimini ele geçirdiler. Bu olayın ardından ana karası Orta Doğu'da olan Yeni İsrail adında bir devlet oluşturdular. Bu toprak parçası artık İsrail kontrolünde bir bölge olarak inşa edilmişti. Fakat Amerika Birleşik Devletleri yönetimi buna izin vermeyecekti. Hemen ordusunu kullanmaya başlayan ABD askeri gücünü buranın sınırlarına yerleştirdi. Çok geçmedi ki askeri çatışmalar da başladı. Bu çatışmalar devam ederken Orta Doğu'daki İsrail'den bir çağrı geldi ve şöyle diyordu: ABD'ye sesleniyoruz. Bizim gücümüzü hafife almayın dedi. Ardından İsrail, Meksika üzerinden gizli istihbarat gücü sayesinde Teksas'a, yani yeni adıyla ABD üzerindeki İsrail topraklarına silah gönderiyordu. Böylece ABD-İsrail çatışmaları hız kazanmıştı. İsrail bu gelen destekler sayesinde ABD'nin New Mexico eyaletinden ilerleyişlere başladı. ABD ise bunu durdurmak için F-35 hayalet savaş uçaklarını kaldırdı ve bu toprakları havadan bombalamaya başladı. Amerikan uçakları bir yandan bombalarken ABD bir plan daha yaparak uygulamaya soktu. Buna göre Orta Doğu'daki İsrail'i durdurmak için Akdeniz'e büyük uçak gemileri gönderiyordu. Bu arada NATO içinde İsrail'i destekleyen üyeler de bulunduğu için NATO'nun eli kolu bağlandı ve hiçbir aksiyon gösteremiyordu. Bu sırada İsrail kendi vatandaşlarını askere aldı ve elinden geldiğince Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail topraklarına bunları gönderiyordu. İsrail ordusu savaşmak için ABD'ye geldiğinde işler çok kızıştı. Amerika bu sırada İsrail kontrolündeki Teksas'ın kuzeydoğuya başlamıştı. İsrail Deniz Kuvvetleri ile ABD filo unsurları arasında yakın seyir füzeleri kullanıldı. Bu deniz çatışması kısa menzilli atışlarla sınırlı kaldı. Bu çatışmada her iki tarafta da birkaç gemi ağır hasar aldı. Bu sebeple uluslararası deniz trafiği felç oldu. Doğu Akdeniz'deki bu su yolları da ulaşıma kapatılmıştı. Artık Türkiye dahil hiçbir ticari gemi bu yoldan geçemeyecekti. Bu arada İsrail Akdeniz'in kuzey kısmında kontrolü geçici olarak sağladı. Fakat ABD de bölgede hava üstünlüğünü tesis etmek için F/A-XX tipi uçaklarını devreye soktu. Bu uçakları İsrail hava savunma sistemleri olan demir kubbeler görememekteydi. Bu yüzden İsrail'in önemli askeri üsleri Amerikan uçakları tarafından saptanarak vurulmaktaydı. ABD ayrıca Akdeniz'in batısında Meredith isimli tatbikat sahası kurdu ve geçici denetim noktaları da kurduğunu açıkladı. Bu sayede İsrail'in Amerika'nın ana topraklarına askeri yardım gönderememesi amaçlanıyor ve Amerikan saldırı uçakları birbirlerine vuruyorlardı. Bu 24 saatlik şiddeti hiç kesilmeyen hava savaşının ardından İsrail 20 savaş uçağını, Amerika ise 35 savaş uçağını kaybetmişti. İsrail bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin komşu ülkelerdeki askeri üslerine hedef alacaktı. Derken öncelikle Mısır ülkesindeki Amerikan üssüne 2 adet balistik füzeyle saldırı düzenleyen İsrail, daha sonra Ürdün, Suriye ve Türkiye'deki ABD üslerine de balistik füzelerle vurdu. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki gücü azalmaya başlamış duruma geldi. Böyle bir olaydan sonra Amerika bunun artık kendileri için ciddi bir mesele olduğunu söyleyerek İsrail'in ana topraklarına askeri kara gücünü kullanacağını belirtti. Derken çok geçmedi ki ABD Mısır üzerinden ordusunu İsrail sınırına getirdi ve ilk etapta bir kısım toprak alarak içeri girdi. İsrail her ne kadar bölgeye askeri güç gönderse de yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin ilerleyişini yavaşlatabiliyordu. ABD, İsrail ordusunu çatışma ve havadan bombalama yoluyla kırdı ve ilerleyip Necef çölü topraklarını ele geçirip hakimiyeti altına aldı. Bu arada Amerika'nın ana toprakları üzerindeki yeni İsrail hakimiyeti ise yine ABD'nin sert F-35 bombardımanları sonucu İsrail burada da ağır kayıplar yaşamaya başladı. Fakat İsrail'in bir planı vardı. Gizli ajanlarını New York ve Washington gibi önemli şehirlere gönderiyordu. Bu sayede istihbarat toplayıp bombalı saldırılarla Amerika'ya kayıplar yaşatmaya başlamıştı. Bu arada Avrupa bölgesinde Fransa ve İngiltere gibi ülkeler İsrail'e destek yollamaya başladı. Bu destekler arasında savaş uçakları, mühimmatlar ve füzeler yer alıyordu. İsrail bu füzeleri alıp nokta atışıyla Akdeniz kıyısında yer alan bir Amerikan savaş gemisini vurarak imha etti. Bu olaydan sonra her iki tarafta anında ekonomik yaptırımlar ve ticari kısıtlamalar uyguladı. ABD, İsrail'e yönelik teknoloji ihracatını durdurdu. İsrail ise ABD menşeili deniz ve havacılık şirketlerine yolları kapattı. Gece çöktüğünde
çatışmalar derinleşecekti. Denizaltılar sessizce hareket ederken gerilim okyanusun dibine taşınmıştı. Atlantik Okyanusu'nda hem ABD hem de İsrail gizli denizaltı ve sonar ağlarını devreye soktu. Böylece burada bir denizaltı savaşı başlamıştı. İsrail bir balistik füze ateşledi ve New York'un bir noktasına düştü ve hasar verdi. ABD ise bunun üzerine İsrail'in bir adet denizaltısını saptayarak füzeyle vurmayı başardı. Bu deniz savaşı burada devam ederken ABD Akdeniz'de bulunan uçak gemilerinden çok sayıda F-35 savaş uçağı kaldırdı ve İsrail'i genel bir hava bombardımanına tutmaya başladı. İsrail ağır kayıplar veriyordu. Bu arada İsrail, Amerika'nın Mısır'a bağlı Süveyş kanalından geçememesi için bu kanalı füzelerle vurdu ve bu sayede dünyayı milyarlarca dolarlık petrol zararına soktu. Hem de Amerika'nın bu kanaldan geçmesini engellemiş oldu. Bu ablukalar hızla bir silaha dönüşecekti. İsrail bununla da yetinmedi ve Akdeniz'in doğusunda Levant koridoru hattını kısmen kapattı ve petrol ile gaz taşıyan tankerlerin de vurulacağını belirterek bazılarını bombaladı. Böylece kısa sürede dünyada petrol fiyatı varil başına 90 dolardan 200 dolara kadar fırlamayı başardı. ABD ise Akdeniz'in batı yakasında ve Atlantik Okyanusu çıkışında ticari gemilere sıkı güvenlik kontrolleri uyguladı. İsrail gemileri ve denizaltılarının buradan geçişini de tamamen yasakladı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin ana topraklarında peydahlanan İsrail devletine ise ABD'nin diğer topraklarından gönüllü İsrail destekçileri akın akın gitmeye başladı ve böylece savaş kaçınılmaz olarak şiddetleniyordu. İsrail bu arada ilerlemeye başladı ve Louisiana eyaletini kısa sürede ele geçirmeyi başardı. ABD ordusu batıdan geliyordu ve o da buradan ilerlemekteydi. İsrail, Mississippi eyaletini kuşattı ve ardından Alabama, Georgia ve en son Florida'yı hakimiyeti altına geçirdi. Bu arada ABD, Türkiye ve NATO ülkelerinin İsrail'e saldırmasını emretti. Bunun üzerine Türkiye savaşa hazır olduğunu belirterek Suriye üzerinden İsrail'e 120 bin civarında aktif profesyonel askerini geçirterek ulaştırdı. Ayrıca tanklarını ve uçaklarını da seferber eden Türkiye, İsrail'e saldırmaya başladı. Amerikan F-35'leri de bu arada Orta Doğu'daki İsrail'i kesintisiz olarak bombaladığı için Türkiye'nin işi kolaylaşmıştı. Derken Türkiye, İsrail üzerinden ilerleyip önce Golan Tepelerini ve daha sonra da Netanya kentine kadar kısa sürede ulaşarak kontrolü altına geçirdi. ABD, ana topraklarındaki yeni İsrail'le uğraşırken Türkiye bunu fırsat bilmişti ve hızla ilerlemeye devam ederek Tel Aviv'i ve daha sonra da Kudüs'ü ele geçirerek İsrail başkentlerine hakimiyetini aldı. Böylece Orta Doğu'daki İsrail yönetimi fiilen Türkiye'nin eline geçmiş oldu. Fakat asıl sorun Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki yeni İsrail'di. İsrail, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini de ele geçirerek büyük bir ülke kurmayı başarmıştı. Ayrıca İsrail, elinde bulunan nükleer füzeleri de daha önceden gizlice bu topraklara getirmiş olduğu için aşırı güçlenmişti. Derken ABD'yi şu mesajla tehdit ettiler: ordularını geri çekmezsen nükleer füzeleri ateşleri. Bu çağrının ardından Amerika mecburi olarak barış antlaşması yapmak istiyordu. İsrail de bunu kabul etti ve anlaşma gerçekleşerek yeni İsrail Amerika topraklarında kurulmuştu. Orta Doğu'daki İsrail ise mevcut düzen değişene kadar Türkiye ve NATO'nun kontrolünde kalacaktı ve savaş böylece son buldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla savaş senaryoları için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.